Selam arkadaşlar, yeni bir konuyla gene sizlerle birlikteyim. Bu konumuz aslında tüm böyle web siteleriyle uğraşanları ilgilendiren bir konu. Ne bu konumuz? Tabii ki SEO. Yani SEO, arama motorları için optimizasyon. Web sitelerini yapanlara, ya bu çok böyle geniş bir konu aslında. Bu konu böyle tek videoda anlatılacak bir konu değil. Artı bir kere yani ben SEO eklentisini kurdum, sayfam artık optimizasyon oldu deyip geçebileceğimiz bir konu değil. Devam etmeniz lazım. Yani o uygulama eklentiyi kurduktan sonra sayfanıza, çalışmalarınıza, yazılarınıza eklediğiniz zaman işte yazılarda, resimlerde SEO optimizasyonunu yapmanız gerekiyor. Sürekliliği olan bir aslında işlem bu. Çok geniş bir işlem, kapsamlı bir işlem. Bu işlemle ilgilenen hatta kurumlar bile var, öyle diyeyim size. Kişiler, kurumlar var. Sırf bu SEO ile ilgili. Peki ne yani? SEO niçin önemli bizim için? Sayfamızın bir trafik almasını istiyoruz birincisi. Yani arama motorlarında örnek olarak Google, Yandex, Bing olabilir işte. Bu arama motorlarında sayfamızın eğer konumuz bir niş konuysa, böyle güzel bir konuysa, içeriklerimiz özgünse özellikle de bu konuların sayfalarda, arama motorlarında üst seviyeleri çıkmasını istiyoruz. Yani insanlar aradığında o konuyla ilgili ulaştıklarında bir bilgiye ulaşmak istediklerinde sizin sayfanıza ulaşmak isteyecekler. Yani sizin sayfanıza nasıl ulaşabilir isteyecekler değil. Sizin sayfanızı nereden bilecekler sonuçta? Sizin sayfanız işte bu arama terimlerinde anahtar kelimelerle özellikle sayfanızı arama motorlarında arandığında o kelimeler, cümleler işte neyse anahtar kelimeler sayfanızı arama motorlarına indekslediğinde orada göstermesi, yani o ilk 10 sayfa mı diyeyim işte internet sayfası mı diyeyim artık. O ilk 10 sıralamaya çıkmak çok önemli aslında. Bunun için de bir takım işlemler yapıyoruz. Şimdi tabii ki biz WordPress'le uğraştığımız için WordPress eklentisiyle, bir SEO eklentisiyle, SEO aslında SEO gibi değil mi? SEO, firma CEO'ları gibi. SEO eklentisi yapacağız, uygulayacağız sayfamızda. Burada şeye takılmayın arkadaşlar. Ben tabii ki çok geniş ve kapsamlı bir konu bu aslında. İnce detaylarını ben bile bilmiyorum aslında. Yani okuyorum, internette araştırıyorum, ona göre bir şeyler yapıyorum. Önemli olan paylaşımlarınız, içeriklerinizdeki SEO olaylarını, yani o optimizasyonu nasıl yapacaksınız onu göstereceğim size. Bununla ilgili hemen bir eklentimiz var. Eklentimize geçeceğiz. En son yapmış olduğumuz haber sitesine yükleyelim ve oradaki içerikleri biraz şöyle optimizasyon yapalım eklentimiz sayesinde. Hadi bakalım. Haber sitemiz bu. Biliyorsunuz arkadaşlar en son bu konuyu işledik. Videolarımız var işte, haber sitesi kurulumu, içerik nasıl eklenir falan, bunları göstermiştim, anlattım size. Bu site üzerinde yapacağız. SEO'muzu, optimizasyonumuzu. İçerik, çünkü burada bir içerik sistemi var. İçerikler, haberler geliyor. Bunları nasıl optimizasyon yapacağız onu göstereceğim. Şimdi eklentimizle tabii ki hemen ona geçelim. Kuracağım eklenti bu arkadaşlar. Ben bunu kendi blog sayfamda da kullanıyorum. Hatta onu da göstereyim. Şöyle bakın, eklentiyi incelemeden önce. Bakın böyle bir zaten kontrol panelinde geliyor. Size biraz az da olsa kontrol panelinde bir bilgi veriyor. Ama burada dikkat çekmeniz gereken, ben özellikle de yani neye değiniyorum? Yazılar kısmında arkadaşlar şurası çok önemli. Orası benim için önemli aslında. Komple önemli tabii ki de. Bakın burada bir puanlama sistemi var. Sayfanızın, içeriğinizin, öyle diyeyim, içeriğinizin ne kadar SEO'ya optimizasyon olduğunu puanlama olarak gösteriyor. Bu da size bir fikir sunar. Ne kadar iyi olabileceğini gösterebiliyor. Ben genellikle bakın hep 80'lerde kalmış. Biraz daha optimizasyon yapılabilirmiş aslında. %100'e ulaştırmak tabii biraz zor olabilir ama 84'te bence gayet iyi. 80'in üstüne çıktığınız zaman böyle yeşil oluyor zaten. Böyle bakın yazılarımda genellikle yapmışım zaten. Yapıyorum da zaten. Bu önemli. Çünkü ben bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, optimizasyonları yaptıktan sonra dediğim gibi bakın şimdi burada kontrol sayfasında, WordPress kontrol panelinde bunlar bayağı kötüydü. Kırmızıydı yani açıkçası. Şimdi sıralamamı tabii ki biraz yukarılara aldı. Farkı anlıyorum. Anladım, hatta öyle diyebilirim size. O yüzden de tavsiye ederim ve ileriki zamanlarda bu optimizasyonla ilgili çalışmalarımız olacak. Daha farklı eklentiler de ekleyeceğiz mesela. Daha da optimize nasıl yapabiliriz? Resimlerimiz olsun, içeriklerimiz olsun. Onlarla ilgili eklentilerde videolarını da çekeceğim size zaten. Hatta bir tanesi var, şu an onunla da ilgileniyorum. O eklentiyle ilgili. Bunu özellikle yüklemek istedim ki, bu videoyu çekmek istedim. Videoyu çekmek istedim ki ondan sonra o konuya değineceğim. Bununla biraz da bağlantılı olacak çünkü o eklentide. Eklentimize bir geçelim. Eklentimizin İngilizcesi zaten bu şekilde. İngilizce WordPress sayfası bu. Hemen Türkçeleşmiş haline bir geçelim. Sıralama matematik SEO demiş. İşte Türkçe çevirince biraz farklı olabiliyor. Geliştiricinin WordPress sayfası. Girin arkadaşlar. Açıklamalarda linkini koyacağım. Burada okuyun. Ya çok başlı başına bir kapsamlı bir olay SEO. Yani yaptım ettim olması, ya oldu bitti falan yok. Öyle bir dünya yok yani. SEO ile her zaman ilgileneceksiniz arkadaşlar. Yani bunu her içerik eklediğinizde ilgileneceksiniz. Yoksa olmaz o iş yani.
Öyle diyeyim size. Geliştiricinin sayfası da burası. Bakın öyle işte girersiniz, hatta fiyatlar falan da vardır. Bunu da açıklamalar linkine koyacağım arkadaşlar. Bir bakalım neymiş. Yani fiyatlar da gördüğünüz gibi gene dolar bazında tabii ki. Profesyonel bir şey düşünüyorsanız şey yapabilirsiniz. Ücretli sürüm alabilirsiniz ama genellikle ben şey diyorum. Yani bu SEO olaylarını, bu işleri daha iyi bilen, yani özellikle de sırf bu işlerle ilgilenen insanlarla danışmanlık almanız bence daha faydalı olur. Öyle diyeyim. Şimdi biz bu eklentiyi kuracağız zaten. Ne diyeyim size? Varsayılan ayarlarıyla çok fazla oynamayacağız üzerinde. Açıkça da söylüyorum zaten. Ben de çok hakim değilim aslında. SEO olayı gerçekten çok değişik bir olay. Bildiğim kadarıyla, bildiğim yönlerini anlatacağım size. Yaptım. Ben kendi sayfamda neler yaptığımı, aynısını bu şekilde haber sayfamızda da yapacağız. Burada işte dediğim gibi içerikleri ne kadar yükseltebiliriz ona bakacağız. Onun haricinde işte başka ne var? Evet. Ne yapıyoruz? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da işlemlere geçelim arkadaşlar. WordPress kontrol panelindeyiz. Şimdi buradan hemen eklentimizi yükleyeceğiz. Eklentimizi şöyle bir kopyalayalım ilk önce. İsmini alalım. Kopyalayalım. Eklentiler kısmına giriyoruz. Yeni ekle diyoruz arkadaşlar ve buraya arama kısmına yapıştıralım. Zaten çıkacak şimdi hemen. Eklentimiz bu. Bakın 2 milyon üstünde bir kurulum var. Bayağı da olumlu bir geri dönüş almış. 3 gün önce de güncellenmiş zaten. Biz bu haber sitesini kurduğumuzda zaten şey gelmişti arkadaşlar. Yoast eklentisi gelmişti. Yoast'ta bir SEO optimizasyon eklentisi biliyorsunuz. Zamanında çok eskiden Yoast'ı kullanıyordum. Ondan sonra buna geçtim arkadaşlar. O puanlama sistemini gördükten sonra da işte buna geçtim. Biraz daha böyle hani nasıl diyeyim, daha detaylı açıkçası. O yüzden de buna geçtim. Memnun muyum? Memnunum. Eklentiyi kuralım. Ondan sonra da dil dosyaları da var tabii ki. Türkçe dil dosyası, onu da yükleyeceğim. İşlemlere başlayalım. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik. Şimdi bize böyle hemen kurulumla ilgili bir şey geliyor zaten. Burada mesela sayfayı bağlamanız istenecek sizden. Yani bir hesap oluşturmanız istenecek tabii ki. Şimdi bunları şöyle bir geçebiliriz. Bakın şöyle bir geçelim arkadaşlar. Hatta şunu da kontrol panelinde geri dön diyelim. Eklentinin karşıladığı panel burası. Bizi karşıladığı panel burası. Bakın bir sürü şey var. Modül var burada. SEO ile ilgili işte modüller var. Ama ben önce ne yapacağım? Gerçi çoğu bak gördüğünüz gibi Türkçe. Türkçeleştirilmiş. Bazı kısımlar tabii İngilizce. Gene biz Türkçe dil dosyamızı yükleyelim. Ondan sonra en baştan gene böyle ayarlamalara geçelim. Türkçe dil dosyasını yükledim. Ayarlara şöyle bir gözden geçirelim arkadaşlar. Dediğim gibi ben de çok hakim değilim. Yani çok değişik bir konu bu çünkü. WordPress, evet WordPress ile ilgili ama bunu tek bir videoda anlatmak falan, ince detaylarını anlatmak çok ayrı bir dal. Yani bir uzmanlık isteyen bir şey. Bizde lazım olan kısımları, en azından benim kullandığım kısımları falan göstereceğim size. Şöyle hemen anlatayım size. 404 monitör, hatta şöyle arkadaşlar bunun şeyi yok mu? Bir dakika, kurulum sihirbazı. Evet. Kolay şeklini de seçebilirsiniz. Kolay kurulumla, bunlar tabii bakın İngilizce gene Türkçeleşmemiş. Hatta şöyle bir taraftan da Türkçe'ye çevirip anlarız. Hem Türkçe'ye çevrilmiş şekilde anlarız hem de o şekilde ilerleriz. Yalnızca temelleri değiştirmek istediğiniz ve ağır işlerin çoğunu rank mantığını yapması izin vermek istediğiniz web siteleri için çoğu ayar onun ayarlaması unutması gerekiyor demiş. İsterseniz kolay, isterseniz gelişmiş seçenekleri, ama biraz hani anlıyorsanız bu konulardan gelişmiş seçeneği seçebilirsiniz. Ama hiç anlamıyorsanız, hiçbir şey bilmiyorsanız arkadaşlar kolay seçimi seçin ve devam edin. Burada ne diyor mesela? Web siteniz rank uyumludur demiş. İşte bizim sitemizin, hostingimizin özellikle bazı şeylerinin ne kadar uyumlu olup olmadığını anlatıyor. Sitenizde şu an şu etkin eklentiler kullanımda çakışma sorunlarına neden olabilir demiş. Dediğim gibi biz bu temayı kurduğumuzda temayla birlikte Yoast da gelmişti zaten bizde. O yüzden Yoast'ı, eklentiyi devre dışı bırakacağız arkadaşlar ki bu eklentiyle devam edelim. Eklentiyi devre dışı bırak diyelim. Bir sonraki adımda ayarları içeri aktarabilir. Yani Yoast'ta demo ile geldiği için orada bir takım ayarlar belki ayarlanmış olabilir. O yüzden onları da içe alabiliriz. Sıkıntı yok. Gelişmiş seçeneğini seçtim. Dediğim gibi kolayı da seçebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Kuruluma başla diyelim ve sırayla gidelim şimdi. SEO ayarlarını içe aktar demiş. Ne varmış mesela burada? Tamam, bunların hepsini içe aktarsın. İçe aktarımı başlar. Zaten eğer bir SEO programı yoksa, SEO programı yoksa böyle bir seçenek çıkmaz size. Devam edersiniz.
Biz de dediğim gibi haber sitesini kurduğumuzda bu bize otomatikman eklenmişti yani bu sayfamıza. Tamam herhalde %100 tamamlanmış. Devam et diyelim. VPA haber bir yardımcı ne demiş? İşte burada seçelim neymiş? Kişisel sanat topluluk bloğu haber sitesi organizasyon iş türü işletilen yeni tanımlanan türü seçin tam olarak geçerli olanı bulamazsanız genel haber var mıymış burada bakalım. İngilizce tabii bunlar. News Media Organizasyon demiş. Tamam bunu seçelim o zaman. Web site namı VPA haber diyelim. Alternatif demiş. Short. Yani yok. Geçtik. Tamam. Logomuzu zaten otomatikman çekti. Varsayılan sosyal paylaşım resmi. Burada 1200'e 630 demiş. Buraya bir tane böyle sayfamızla ilgili varsayılan bir şey yapılabilir. Yani bir resim eklenebilir arkadaşlar. 1200'e 630 tavsiye edilen ölçülermiş. Kaydet devam et diyelim. Connect Google servis. Şimdi Google'la ilgili kullandığınız araçlar varsa mesela bir arama motoru olabilir, bir analitik olabilir arkadaşlar. Bunları ekleyebilirsiniz. Daha fazla detaylı bilgiye ulaşma imkanınız olur. Hem de mesela bir arama motor şeyi varsa ne diyorlardı? Google arama konsolu mesela. Arama konsoluna indeksinizi yani site mapınızı attığınız zaman Google daha hızlı şekilde indeksler sayfanızı. Bunlar önemli. Bu da ayrı bir konu aslında. Buraya bastığınızda bakın şimdi sayfanızı işte ne diyor? Tamam. Evet. Tamam. Okey diyelim bakalım. Hesap isteyecek bizden. Şunu seçelim. Yine ek erişim istiyor diyor. Tamam diyoruz. Devam et. Arama konsolu açık mıymış? Tamam. Ben çünkü benim arama konsolumda Max Endmate ve VP alemi var arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. VP alemi olarak kaydedeceğim. Oraya alsın bilgileri gene. Hesabımız direkt olarak geliyor zaten. Bakın burada da analitik hesaplarım var. Onu da hatta VP'den alacağım yine. Web sistem diyeceğim. Tamam. Analitik kodunu da yüklesin. Başka AdSense'de bu Pro sürümü demiş. Yani reklamlarla ilgili eğer reklam Google AdSense'de bir kaydınız varsa reklam verebiliyorsunuz. Yani alabiliyorsanız öyle diyeyim. Reklam Google'dan reklam alabiliyorsanız buraya hesap numaranızı yazabilirsiniz. Bende öyle bir şey yok. Onun da başvurusunu yaptım. Eğer şey olursa yaparız onu da. Gerçi bu tabii ki bir deneme sitesi olduğu için çok da böyle önemli değil. Ama siz normal bir orijinal haber sitesi ise yapabilirsiniz. Ya da normal bir sayfanız varsa, reklam anlaşmanız varsa Google'la bunu da buraya ama bu gerçi Pro sürümü gene ekleyemiyorsunuz. Ya bunları yapabilirsiniz ama bunlar Pro değil. Başka kaydet diyelim, devam et. Site haritaları evet oluştursun, görselleri dahil etsin. Yazılar, post slide'ı, sayfalar tamam. Ses seçenek demiştin. Siteden dahil etmeli taksonomileri seçin. Kategoriler evet. Hani haber, moda, sağlık, yaşam diye bir kategoriler açmıştık ya. O. Tamam diyelim. Boş kategori ve etiket arşivini indeksleme. Evet. No flow dış bağlantılar. Bu şekilde kapalı kalsın arkadaşlar. Dış bağlantıları yeni sekmede açsın. Evet. Zaten bakın burada hep Türkçe. Bunları ben okumayacağım. Siz okuyup devam edersiniz. Aklınıza yatan varsa zaten kapatırsınız ya da kapatmazsınız, devam edersiniz. Kaydet, devam et diyelim. Optimizasyon, siteniz hazır. Eklenti otomatik güncellemesini etkinleştir. Bunu ben otomatik olarak açık bırakıyorum sürekli arkadaşlar. Eğer bir güncelleme geldiğinde direkt olarak eklenti kendini güncelliyor otomatik. Başka gelişmiş kurulum ayarları demiş. Hazır demiş. Tamam demiş. Yani başka bir şey yok. Gelişmiş kurulum ayarlarına bir gidelim. Burada eğer sayfanızda moderatörler ya da editörler falan varsa, siz yöneticisiniz, adminsiniz tabii ki, sonuçta site sahibisiniz. Sizin alt tarafınızda mesela eğer kullanıcılar
kontrol paneline erişen kullanıcılar varsa onlara bu eklentiyi ne kadar nerelerini kullanabileceklerini gösterebilirsiniz. Açabilirsiniz yani. Öyle diyeyim. Ama tek ben site yöneticisiyim, ben uğraşıyorum bu işlerle diyorsanız açmıyorsunuz bunu zaten. Devam diyelim. 404 yönlendirmeniz olsun arkadaşlar. Zamanla çünkü bu haber sitelerinde linkler kırılabilir ya da bulunabilir, silinebilir, yazılar silebilirsiniz. O yüzden de 404 monitör dediğimiz kısım aramada mesela sayfayı bulamadıklarında arkadaşlar direkt olarak istediğiniz tarafa yönlendirirsiniz. İstediğiniz ya da sayfanın linkini düzelttiğiniz zaman düzeltilmiş olan linkine yönlendirme yapabilirsiniz. Yönlendirmeler var. Bunu açıyoruz. Yönlendirmeleri de açıyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Şema türü, şema işaretlemesi. Bu da şundan önemli. Google indekslediği zaman sayfanızı ona göre yani nasıl bir indeksleme yapacağını anlıyor. Onu söylüyorsunuz aslında. Tabii algoritma şeklinde çalıştığı için Google burada da makale ya da bakın farklı bir şey yazsanız da algoritma kendisi büyük bir ihtimalle onu zaten düzeltecektir diye düşünüyorum ben. Makale olarak evet yazılar için şema türü makale içerik var mıymış şunda? Müzik, ürün, tarif. Mesela WooCommerce'de ürün olarak seçebilirsiniz herhalde bunu. Eğer bir mağaza, e-ticaretiniz varsa. Öyle diyeyim. Makale türü blog gönderisi. Evet, haber makalesi. Biz haber yayınladığımız için haber makalesi seçiyoruz. Sayfalar için şema türleri gene makale şeklinde. Evet. Başka ne varmış? Etkinlik, iş anı, kişi, hizmet, yazılım uygulaması. Tamam, makale evet. O da makale olarak blog gönderisi sayfalara mesela blog gönderisi şeklinde olabilir. Yani makale olarak kalsın. Post slider için şema türleri. Bunu da makale olarak seçebiliriz sonuçta. Evet. Kaydet ve devam et diyelim. Tamam. Hemen otomatik kurulumu ve biraz daha işte kurulumla ilgili şeyleri düzelttik, yaptık, ayarladık diyelim. Yine burada gördüğünüz gibi modüller geldi. Arama optimizasyonu için kullanılabilecek modüller bunlar. Ücretsiz ve ücretli olanları burada gerçi ücretli olanları pro olarak zaten belirtmiş burada bakın. Şimdi bizde ne var? 404 monitörümüz evet açık. Şuna bir bakalım ayarlar diyelim. Kullanıcı deneyimini bozan SEO etkileyen bozuk sayfaları izleyin demiş. Biçim basit tamam. Günlük sınırı 100. Yolları hariç tut. Sorgu parametrelerini yok say. Tamam. Yapacak bir şey yok. Kaydet diyelim. Panoya gelelim yine. ACF desteği Rank Match SEO'nun gelişmiş özel alanlarda yazılmış içeriği okuması ve analiz etmesi yardımcı olur. Temanız ACF kullanıyorsa. Biz ACF kullanmıyoruz. Böyle bir şey olsa kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Yani. AMP bu mobil sayfalarda AMP eklentisi var arkadaşlar. Bu da çok farklı bir şey. Mobil sayfa yani internet cep telefonlarında çoğunluk zaten cep telefonlarıyla giriyor. Burada sayfaların ön bellek işte yüklenmeleri, sayfanın işte şekil ve şemalarıyla ilgili bir aslında bir AMP eklentisi var. Onunla ilgili bir şey. Bu çok ayrı bir konu aslında. O yüzden yükleyebilirsiniz aslında bu AMP eklentisini yükleyin diyor. Mesela şöyle bir hatta bir bakalım bakın. Bunu yüklerseniz cep telefonlarıyla ilgili bununla aslında ayrı bir konu yapalım buna ya. SEO'yu yaptım ben oldu bitti değil. Bununla ilgili SEO'yu daha da böyle kuvvetlendirecek mi diyeyim ya da destekleyecek eklentiler var arkadaşlar. Onlarla ilgili mesela bir şeyler yapılabilir, çalışmamız lazım. Şu an için açmayacağım bunu, kalsın. İstatistikler tamam. BB Press, Body Press. Bunlar gene şey arkadaşlar, paylaşım, forum şeklinde olan eklentiler. Eğer kullanıyorsanız bunları da açabilirsiniz. Content AI, bu da yapay zeka. Bunda şöyle bir şey var. 5 tane falan herhalde hakkınız var. Normalde 5 taneden sonra artık bitiyor. Pro sürümünde, ücretli sürümünde veriyor bunu. Yani güzel bir şey. Onu da kullanırız zaten. Birazdan gösteririm. Bir tane içeriğimizi düzeltirken. Resim SEO. Bunu açalım. Web sitenizi güçlendirmek için gelişmiş resim SEO seçenekleri. Resimlerinizde alt ve başlık etiketleri anında ekleme otomatikleştirir. Bu çünkü önemli. Buradan bir puan alacağız zaten. Bir puanlama yapacak arkadaşlar size. Ayarlara girelim mesela. Eksik alt alternatif nitelik ekle demiş. Açalım.
Resimleri arkadaşlar dosya ismini otomatik ekleyebilir. Şöyle şunu seçebiliriz hatta şunu. Yani yazının başlığını ekleyebilir arkadaşlar böyle. Bu şekilde. Ya da eğer siz resme eklediğinizde konu başlığıyla aynıysa bunu da açabilirsiniz aslında. Tamam, o da açık kalsın. Bunu da kaydettik. Panoya gelelim. Instant Indexing. Bu neymiş? Bakalım şunu hemen Türkçeleştirelim. Ne diyor? Sayfalar eklendi, güncellendi veya kaldığında indeksin API'sini kullanarak Bing ve Yandex gibi arama motorlarına doğrudan bildirim. Evet, bu da güzel. Otomatik olarak. Nasılmış indeks? Yani şöyle bir şey var. Sayfanıza mesela yeni bir konu eklediniz. Sayfa başlığını aldınız. Haberin işte linkini aldınız. Şöyle diyeyim size. Mesela şu haberi aldınız. Bakın, aldınız. Kopyaladınız. Geldiniz. Buraya yapıştırdınız. Bunu mesela gönderiyorsunuz arkadaşlar. Gerçi ayarlar APK demiş. Otomatik bunlar herhalde. Evet. Mesela şunu submit demiş. Bir gönder diyelim bakalım ne diyecek. Bir URL gönderilmiş. Yani bir link gönderildi. Buradan daha hızlı bir şekilde mesela arama motorlarının botlarının sayfanızın indekslemesini beklemezsiniz. Buradan daha hızlı şekilde gönderirsiniz. Ben işte siteme yeni bir haber ekledim, içerik ekledim. Al linkini de gönderiyorum sana. Olayı kaydettik, çıktık. Bağlantı sayacı, evet, bu da sayfalarımızda, içeriklerimizde işte yani içeriklerimizde lazım olan bir şey. Ne kadar bağlantı var onları görebileceğimiz bir bölüm gösteriyor bize. Yerel SEO, bu da neymiş hemen bakalım. Web sitelerinizi yerel SEO için optimize ederek yerel kitlelerin arama sonuçlarına hakim olun ve bu aynı zamanda bilgi grafiği elde etmenize de yardımcı olur demiş. Lokal olarak büyük bir ihtimalle. Evet. Kısa kodunu kullanın. Henüz yapmadıysanız işletmenizi Google'da talep etmelisiniz demiş. Bu ama şey arkadaşlar. Bunu açarsak tabii ki bu bilgileri yazdıktan sonra evet, Google işletme aracı var arkadaşlar, sayfası. Oraya hani işletmenizi işte kaydediyorsunuz. O bilgiler mesela buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Adres bilgileriniz, telefon bilgileriniz, işte nerede olduğunuz, ettiğiniz falan hepsini falan orada o bilgileri gösteriyor. Aslında bu şey güzel. Nasıl güzel? Kayıt olayını yapmanız lazım. Zaten işletmeniz varsa Google işletmeler sayfasını kullanmanız lazım. Oraya bir kaydınızı yaptırın arkadaşlar. Şimdi benim işletmem olmadığı için hani tam yolu bilmiyorum. Ama Google işletme sayfasında öyle bir şey var çünkü. Kayıt olabiliyorsunuz. İşletmenizi kaydedebiliyorsunuz. O yüzden biz onu şu an açmayacağız o zaman. Kapatacağız. Yani yapacak bir şey yok ona. Onu kapatalım. New sistem bunlar ücretli durum. Yönlendirmeler açık. Evet. Bu 301, 302 mesela işte 500, 200 gibi kodlar var değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz. Bunu ne olduğunu, nereden nasıl, yani ne anlama geldiğini Google'da ya da işte hangi arama motorunu kullanıyorsanız HTML kod açıklamaları diye yazın, aratın arkadaşlar. Orada zaten size bir tablo çıkar. Tabloda size 300'ün, 404'ün, işte 500'ün, 200'ün ne anlama geldiğini anlatır. Daha iyi anlarsınız. Yönlendirmeler açık olacak. Şema, yapısal veri, o da açık olacak arkadaşlar. Rol yöneticisi dediğim gibi anlattım. Bu kapalı olsun. SEO analiz bu açık olsun. Bakacağız zaten şimdi, SEO analizi yapacağız sayfamızın. Site haritası muhakkak açık olması lazım. Video sistem bu ücretli sürüm geçtik. Google Web hikayeleri, bu da şuna bir bakalım. Web hikayeleri WordPress eklentisiyle oluşturulan herhangi bir hikaye, şema veya etiket içeren otomatik destekli SEO'yu hazır hale getirin demiş. Bir bakalım. Yapıyor mu bunu? Lütfen modülde web hikayelerini aktif edin demiş. Olmuyor. Bakalım, ince ayarlardan bir bakarız ona. WooCommerce kullanıyorsanız arkadaşlar, WooCommerce zaten kullanmıyoruz. Yok şu an sayfamızda, sitemizde. O yüzden o da zaten bakın açılmıyor. Genel itibariyle kontrol paneli böyle bir şey işte. Panosu böyle arkadaşlar. Yardım kısmına bir bakalım. Buradan rank başarı etkinleşti. Eklenti yararlı bulursanız arkadaşlar işte
Tamam. Geçtik. Sonraki adımlar veriler içerisinde SEO puanı geliştirin. Ya bu şeylere girin arkadaşlar. Çevrim içi dokümantasyon demiş. Belgeler, destek, işte bu bilgiler falan. Geliştiricinin sayfasında daha çok bilgi vardır. Yani benim anlatmamla değil, daha fazla bilgiye ulaşırsınız arkadaşlar. İçeri dışı kurulum sihirbazını geçtik zaten. İçe dışa eklenti ayarlarını içe ve dışarı aktarabiliyormuşuz. Böyle bir güzel yanı da var. Tamam. Panoda göreceklerimiz bu kadar. İstatistikler kısmına gelelim. Bakalım. Şu an sayfamızın istatistiğini yapıyor mu? Yapıyor herhalde. Ya da ilk önce şu şeye bir bakalım mı? SEO analize bir gelelim. Bir bakalım. Sayfamızı bir analiz etsin bakalım ne diyor. Biraz uzun sürebilir bu işlemler. Sayfanızın büyüklüğüne göre. İçerik ne kadar var yok. Onların hepsini şimdi analiz edecek. Evet, SEO puanımız %70. Bunu işte ne kadar arttırabilirsek o kadar iyi arkadaşlar. Şimdi başarı testler 21-29, uyarılar bir tane, başarısız 7 tane şeymiş. Otomatik güncellemeler tamam. Neymiş mesela H1 heading. Başlık dediğimiz olay arkadaşlar. Bakalım şimdi ne diyor. Ana sayfanızda H1 etiketi bulunamadı. En iyi SEO sonuçları için her sayfada tam olarak bir H1 etiketi bulunmalıdır. Yani şurada ana sayfamızda H1 etiketi nereye yerleştireceğiz ki? Bir bakalım. Nereye yerleştirebiliriz? Yani H1 etiketi eklenebilecek öyle şimdi buraya kocaman da bir yazı olabilir mi? Nasıl durur? Biraz şey durabilir. Yani iyi durmayabilir. Geçtik onu. H2'ler var zaten. Evet. Bakın burada mesela çoğu resmimizde şey yok. Optimize edilmesi lazım. Öyle diyeyim size mesela. Çoğu resmimizin optimize edilmesi lazım. Onları yapacağız. Yani yapılması gerekiyor ki oradan da bir artı puan alalım. Keyword işte anahtar kelimeler mesela onlarla ilgili. Ama baktığınız zaman odak anahtar kelimesi 2 sayfa 165 yazılı ayarlanmamış. Bayağı iyi ama yani. Bağlandı bakın. Onların hepsi Minifi CSS. Yani baktığınız zaman %70 iyi. Çok da şey değil. Bu da mobil görüntü snapshot. Yani mobil ekran görüntüsü. Tamam. Geldik bakalım kombinasyon. Bu da ücretli sürümde. Geçtik. SEO analize baktık %70 arkadaşlar. İyi. Çok da kötü değil. Şu şeye bir bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Kontrol panelimize bir bakalım. Buraya gelmiş mi? Gelmiş mesela. Bakın herhangi hiçbir bilgi yok. Tabii ki bu zamanla olacak. Sayfanız bir taranacak ki ondan sonra bu bilgiler gelecek. O bilgileri burada göreceksiniz. Aynı dediğim gibi benim sayfamdaki böyle bilgiler gelecek. Daha şu an taranmadığı için herhangi bir bilgi alamıyoruz arkadaşlar. Biz buradaki başlıklardan bir gidelim. İstatistiklere bir geldik. Bakalım dashboard'da tabii ki herhangi bir şey göstermiyor. Site analistik bakalım. Yine bir bilgi yok. Burada da yok. Keyword işte yok. Bunlar ücretli. İndeks yok. Geçtik. Genel ayarlarda. Genel ayarlarda gene kurulumla alakalı dediğim gibi çoğunu yaptık zaten de. Buradan da ulaşabiliyorsunuz bakın. Buradan da ayarlamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Görseller bunu yaptık işte bakın meta Google arama konsolu. Buraya analitik kodu varsa arkadaşlar analitik kodunu ekleyebilirsiniz. Arama konsolu demiş. Bing Webmaster araçları. Bunların tabii ki şeyleri olması lazım. Kodları olması lazım. Bakın. Bunları buraya yapıştırıyorsunuz. Geçtik. Düzenle robotics. Ya çoğu ayarları zaten şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Oynamayacaksınız zaten. Varsayılan ayarlarda kalacak. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Bakın blog yazılarımızda şey yapacağız. Düzeltmeler yapacağız ya. Mesela bakın. Şunu bir düzeltelim. Yazı içeriği diyelim bunu hatta. Yazı içeriği diyelim.
Nelerin olmasını istemiyorsanız buradan, ama hepsi olacak bizde. Geçtik. Bunları oynamıyorsunuz arkadaşlar. 404 monitörü sayfası, yani monitör dedim, sayfası, yönlendirmeler, istatistikler. Tamam. Content AI. Bunu dünya çapında değil de Türkiye diyelim. Türkiye. Tamam. Başlıklar ve meta demiş. Bayağı geniş baktığınız zaman bakın. Tamam. Yerel SEO, kuruluş, kişi veya şirket, kişi diyelim. Tamam. Kaydet. Sosyal medya, Facebook sayfası, yazarlığı, sosyal medya ile ilgili. Ya Türkçe işte olması da güzel arkadaşlar. Bakın burada ne yapacağınızı anlayabiliyorsunuz en azından. Facebook, Twitter'la ilgili. Sosyal medyayı da kullanın. Haber sitesi ise muhakkak kullanın arkadaşlar. Orada da paylaşın. Ana sayfa meta açıklaması. Mesela burada ne diyelim? Gerçek ve doğru habere hızlıca ulaşın diyelim. Öyle bir şey yazdık işte. Ana sayfa, robotlar, meta. Geç. Facebook'ça ana sayfa başlığı. Facebook'ça ana sayfa. Çok detaylı ayarları var işte arkadaşlar, bakın. Author, yazar. Yazar diyeceğiz ya. Yazar diyelim. Tamam. Geçtik. Çeşitli sayfalar demiş. Arşiv, tarih başlığı, tamam. Sayfa bulunamadı. Örnek arama için arama yaptınız, bilmem ne. Arama sonuçları. Oy oy. Gönderi çeşitleri, yazılar. Evet. Arkadaşlar yani bayağı, ama dediğim gibi bu olaylara çok böyle aşina değilseniz gelen varsayılan ayarlarda bırakın arkadaşlar. Sizin için olan önemli kısma geçelim. Ufak tefek o yaptığımız başta ayarları yaptıktan sonra bu detaylı ayarları işte çok kafanız karışmasın. O yüzden de yapacağınız işlem şu arkadaşlar. Yani bunlar bitti artık. İçeriklerimizi nasıl böyle artık puanlarını yükseltiriz, optimize ederiz, onu göstereyim. Ona geçelim arkadaşlar. İçeriklerimizin olduğu kısma geliyoruz şimdi. Yazılar kısmına geldik ve içeriklerimize bir bakalım şimdi. Bakın bir sürü içeriğimiz var. Sol taraf, sağ tarafta arkadaşlar ben engellemiyorum değil mi? Tamam. Bakın burada herhangi bir şey yok. NA diyor. Bağlantılar işte içeriden iç bağlantılar, dış bağlantılar ya da dışarıdan gelen bağlantılar, dışarıya giden bağlantılar. Bunlar hepsi sıfır gözüküyor. Şimdi bunları bir güzel optimize edeceğiz. Bir iki tane yapalım hatta örnek olarak. Hatta şimdi şöyle bir şey yapalım. Sağlık, spor. Spordan biraz zor olur da. Başka mesela teknolojiyle ilgili bir şey var mı? Stalking nedir? Şuna bir bakalım. Stalk zamanında kişinin adamı seçiyoruz bilmem ne demiş. Tamam. Bakalım şuna. Şunu alalım bakalım şöyle. Arkadaşlar ben bunu örnek olarak yapıyorum, biliyorsunuz. Sizin eğer böyle bir editör tarafınız varsa, içerik oluşturabiliyorsanız
Bu şekilde kendiniz de yazabilirsiniz. Yani kendiniz içeriği kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ben hızlıca mesela ChatGPT'ye sorup çıkan yazıyı yapıştırıyorum. Yani buradaki olay SEO'yu nasıl optimize ederiz? Yani yazıyı nasıl optimize ederiz? Onun derdindeyim ben. Bunu yapıştıralım bir bakalım. Geldik. Şu an 4 puanda. Buraya da mesela anahtar kelimemizde stalking miydi? Stalking diyelim. Stalking diyelim. 50'ye çıktık. Odak anahtar kelime SEO meta açıklamasında bulunmadı. Tamam. Şunu da o zaman şöyle yapalım. Stalking. Şunu alalım mı? Ya da 160. Tamam. Şunu alalım. Snippet dediği olayda arkadaşlar arama motorlarında mesela hani bir aradığınız kelimeye göre mesela bulduğunuz sayfanın altında onunla ilgili şu kısa 160 karakterden oluşur o. Buraya bir yazı. İşte bu da bununla bağlantılı başlıkla ve linkle yani URL ile bağlantılı olması lazım. Bunu tamam yaptık. 50-52'ye geldik. Odak anahtar kelime içerinizin başında gözükmüyor diyor. Stalking. Şuraya mesela hatta bunu istiyorsanız bunu da kaldırabilirsiniz yani. Mesela bunu kaldırın olmasa ya. Kaldıralım ne olacak? Sil diyelim. Tamam. Biz kendimiz oluşturduk içeriği. 355 kelime uzunluğuna 600'e çıkarmanız lazım diyor. Focus H2, H3, H4 diyor. Şunu alalım mesela. Şuna bir H1 yapalım. Tamam. Şunları da H2 yapalım. Şunu kaldıralım. Şunu aldık. Gene aynı şekilde bakın. Başlık yapıştır. H2. Şunu alalım. H2. Onda bunu da H1 yapalım. Şöyle bir güncelleyelim. 23 defa geçiyormuş. Of. Bunları tek tek düzeltmeniz lazım arkadaşlar. Anahtar kelime şeyde resimde geçmiyor. Hemen resme de şunu alalım yapıştıralım. Tamam. Onu da yapıştırdık. Oradan da bir 2 puan gelir. Link 83 karakter uzunluğunda linki kısaltmayı bir düşünün demiş. Yani şunu aslında şunu silelim. Stalking nedir diyelim madem. Ondan sonra linki de şöyle temizleyelim. Tamam. Geldik. Sayfayı bir yenileyelim. 64'e kadar geldik. Dışarıya bir link vermemiz lazım. Mesela şey yapalım. Örnek olarak yapıyorum. Daha fazla
bilgi için buraya tıklayın. Atıyorum. Buraya derken şuraya link verelim orada. Ha, bizim sayfamızı verelim bari. Tamam. Bakın onlar da hemen yeşile döndü. 70'e geldik. Hiçbir iç bağlantı bulamadık. İç bağlantıda mesela şöyle diyelim. Konuyla alakalı bu yazıyı okumanız. Örnek arkadaşlar bunlar. Yani şey değil. Ben şu an yalnızca puan arttırmanın derdindeyim. Nasıl puan arttırılır onu gösteriyorum. Yoksa hani bu şekilde yapacaksınız diye bir şey yok. İç bağlantılar. Ondan sonra dediğim gibi bununla ilgili destekleyici eklentiler var. Onlarla ilgili videomuz olacak. Okumanızı tavsiye ederiz. Bununla alakalı bu yazıyı mesela bu yazıyı buna da link verelim. Şunun linkini alalım. Buraya yapıştıralım. Tamam. 74'e geldik. Başka. SEO başlığı bir numara içermiyor. Yani numara evet. Numaralık bir şey değil. Buna bir tane şey ekleyelim. Table tamam. Şunu ekleyelim. 76'ya kadar çıktık. Başka ne yapabiliriz? Ne düzeltebiliriz? Altı. Şunu mesela yani buradan bayağı bir kaldırmamız lazım ya. Anahtar kelimeleri. Bayağı bir kaldırmak lazım. 26. Yani bayağı var. 24. 24'e düştü. Şunları falan bayağı kaldırırsanız oradan da birkaç puan gelir. Onun haricinde şu SEO başlığı numara içermiyor diyor. Yani buraya ne mi numara falan konulmaz ki ya. Onu düşürsek artı yapılabilecek ne olabilir? Başka ne olabilir? Onu düşünüyorum. Bunu düşürsek artı 600 kelime kullanmaya özen gösterin demiş. Başka 600 yani buna bir daha ne eklenebilir ki? Ya da şöyle diyelim. Bir dakika. Tamam. Neredeydi ChatGPT? Stalking özellikleri kimlerde gözükür? Bakalım ne yazacak mı ya? Öyle uyduruk bir şey yazdım. Yani çok bir şey de çıkmadı ki. Nasıl baş edilebilir? Nasıl baş edilebilir? Söz düzleme. Burada yazıyor muydu zaten? Evet, aynısını yazdı herhalde. Neyse biz bunu alalım gene ya. Yazımızı dolduralım. Şöyle bir alalım. Kopyala diyelim. Ekleyelim. 583 oldu. Tamam, biraz daha lazım. ChatGPT. Şunu da alalım. Bunu da kopyalayalım.
Onu da buraya yapıştıralım. Kaça geldik? 78. Bize 2 puan mı lazım? İyi işlemiş. Evet, 2 puanı da arkadaşlar dediğim gibi anahtar kelimeyi ya da hani daha iyi bir anahtar kelime bulabilirsek onu kullanalım diyeceğim de. Yani iyi, daha iyi sırasını ihlal ciddi bir kurtulmuş falan iletişim profesyonel. Ya da dediğim gibi biraz bu anahtar kelimeyi düzeltirseniz bu da yeşile döner zaten ve artı bir 2 puan falan da büyük bir ihtimalle buradan gelecek ve yeşile dönecektir. Yani eklentimiz yeşile döner, içeriğimiz yeşile döner. Yani 80 puanı geçmiş olursunuz arkadaşlar. Öyle diyeyim. Güncelle diyelim. Başka çünkü yapabileceğiniz bir şey yok. Burada mesela ne varmış burada? Evet. Maksimum input, maksimum video izleme. Tamam. Gene SEO ile ilgili işte eklenti ile ilgili burada da mesela Facebook'ta paylaşırsanız nasıl gözükeceği, Twitter'da paylaşırsanız bu şekilde gözükeceği ni gösteriyor. Buradan işte kalıcı bağlantılar şeyde bunları oynamanıza gerek yok. Bu şekilde kalsın zaten. Tamamdır. Her ne kadar da tam yeşillendiremesek de arkadaşlar. Ama öyle sayın siz. Bence de 2 puan da öyle alırdık. Bakın 78'e çıktı. Bir dışarıya bağlantı. Mesela iç bağlantı, bir dışarıya bağlantı verdik. Artı işte dışarıdan da eğer yazınıza mesela bağlantılar verenler olursa burada görebilirsiniz arkadaşlar. Dışarıdan gelen bağlantıları. Yani o linki haberi alıp birisi başka bir yerde paylaştığı zaman burada bağlantıları da göreceksiniz. Gelen bağlantılar. Öyle diyeyim size. Bu şekilde bakın puanlarınızı görüyorsunuz. Sayfayı her düzelttikçe yani içeriklerinizi düzelttikçe puanınız artacak ve kontrol panelinde burada arkadaşlar derecelendirmenizi göreceksiniz. Aynı benim buradaki sayfamdaki gibi. Bu şekilde göreceksiniz. Öyle değil. Evet, elimden geldiğince eklenti, SEO eklentisi üzerinde bir şeyler anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ama diyorum bu konu çok böyle kapsamlı, çok geniş bir konu aslında. Yani arama optimizasyonu, arama sayfaları için çok kapsamlı bir konu. Hiçbir şey bilmiyorsanız, hiçbir şey hani çok aşina değilseniz dediğim gibi eklentiyi varsayılan şekilde bırakın. Ufak tefek ayarlamalarını yaptıktan sonra içeriklerinize yönelin. İçeriklerinizde düzeltmeleri yapın arkadaşlar. Yani resimlerde, yazılarda işte en azından gösterebildiğim kadar gösterdim. Benim de yapabildiğim bu kadar zaten. Bu şekilde puanınızı biraz daha yükseltirsiniz ki SEO indekslemede daha faydalı olur diye düşünüyorum. Zamanla da ne olacak? Bu sayfa indekslendikçe burada işte puanlarınızı göreceksiniz. İyileştirmelerinizi göreceksiniz. Ve etkisi olacak, buna inanın. Etkisi olacak çünkü ben denedim, yaptım, oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Dilimin de döndüğünce, aklımın da yettiğince anlatmaya çalıştım size. Çok konuşunca da boğazım kuruyor, kusura bakmayın. SEO ile ilgili gene çalışmalarımız olacak arkadaşlar. Bu kadar diyelim, benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.